5 Mayıs 1821. Güney Atlantik'in ortasındaki St. Helena Adası. Afrika kıyısından 1000 mil uzakta, okyanusun unutulmuş bir köşesinde. Volkanik, kapkara ve sarp kayalıklarla çevrili adanın sıradan bir konutundayız. Longwood House. Dalgalar kayalara çarptıkça pencereler sarsılıyor. Evin küçük ve nemli odasında yapayalnız yatan ve ölmek üzere olan adamsa henüz 51 yaşında. Gövdesi şişmiş, cildi sararmış ve nefes alışverişi gittikçe seyrekleşiyor. Saat 17.49'da da o soluk nefes tamamen duruyor. Portekiz'den Rusya'ya kadar haritaları yeniden çizen, her kralı, her prensi ve her generali titreten, girdiği her savaşı kazanan adam bir kez yenildi. Ve bir daha o sahneye geri dönmemesi için her şey yapıldı. Peki onu kim ve nasıl durduracaktı? Avrupalı krallar onun bir gün tahtını almak için geri döneceği endişesiyle hüküm sürmeye devam edemezlerdi. İngiliz tacı da, Fransız kralcılar da diken üstündeydi. Ama her şeye rağmen doğrudan ortadan kaldıramazlardı onu. Bu yüzden de yavaş yavaş öldürmeyi tercih ettiler. Belki de tam 6 yıl boyunca. Tarih, Napolyon Bonaparte'ın mide kanserinden öldüğünü yazdı yıllarca. Dosya kapandı. İngilizler ve tüm Avrupa rahat bir nefes aldı. Neredeyse 140 yıl boyunca tüm dünya buna inandı. Ta ki 1960'larda İsviçreli bir diş hekimi ve toksikolog olan Sten Forshufvud, Napolyon'un saç tellerinden birini incelemeye karar verene kadar. Ortaya çıkan gerçekler bugün çok karanlık bir hikaye anlatıyor bize. Yoksa tarihin en tartışmalı ölümlerinden biri bir cinayete mi evriliyor? ...1814 yılı Napolyon için düşüşün ve sürgünün yılıydı. 20 yıl boyunca Avrupa'yı alt üst eden o muzaffer komutan ilk kez galip gelememişti çünkü. Portekiz'den Mısır'a, İspanya'dan Moskova'ya kadar ordularını ilerletmişti. Sonunda tüm kıta ona karşı birleşti ve ona fani olduğunu, onun da yenilebileceğini hatırlattılar. Ama onu öldürüp de bir aziz yaratmak istemediler. Bunun yerine sürgüne gönderdiler Napolyon'u. İtalya kıyısındaki küçük Elba adasında yaşamasını uygun gördüler bundan sonra. Küçük bir saray, küçük bir ada, küçük bir hayat da ona biçtikleri. Avrupa'nın büyük güçleri rahat bir nefes aldı sonunda. Tehlike artık geçmişti. Ama bu küçük hayata sadece 9 ay katlanabildi Napolyon. Bir Şubat gecesinin karanlığında adadaki askerlerin de yanına alarak gizlice Elba'dan ayrıldı. Fransa kıyılarına çıktığında üzerine gönderilen ilk alay yollarını kesti. Alaya verilen emir netti. Gerekirse ateş açabilirlerdi. İki ordu birbirinin karşısında durdu. Silahlar çekildi. Namlular doğrultuldu. Tam bir fırtına öncesi sessizlik. Sonra Napolyon atından indi. Yalnız başına askerlerin önüne kadar yürüdü. Kollarını iki yana açtı ve işte buradayım dedi. İmparatorunuzu öldürmek istiyorsanız öldürün. Öyle ikna ediciydi ki kimse ateş edemedi. Tüfekler birer birer indirildi. Sonra cılız bir ses yükseldi askerlerin arasından. Ardından birer ikişer katıldı herkes. En sonunda da tüm askerler hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Yaşasın imparator. İşte bu andan sonra korkulu günler geri geldi Avrupalı liderler için. Çünkü Fransa'ya girişinin üzerinden 20 gün geçmeden kral gönderdiği 10.000 askerin tamamını kaybetti. Hepsi Napolyon'un ordusuna katılmıştı. Tek bir kurşun atılmadan, tek bir çatışma bile yaşanmadan Paris'e girdi Napolyon. Kral da ülkeden kaçtı doğal olarak. Ve imparator tahtına yeniden oturdu. Tarihe 100 gün olarak geçecekti bu dönem. Ama Avrupa bu kez farklı davrandı. Viyana'da toplanan büyük güçler haberi aldıklarında önce şiddetli bir paniğe kapıldılar. Sürgünün işe yarayacağından emindiler ama bu huzur sadece 9 ay sürmüş olamazdı. Ardından yeni bir karar aldılar. Eğer Napolyon bir kez daha durdurulamazsa devletlerinin bir geleceği olmayacaktı. 4 büyük güç her biri 150.000 askerini Napolyon'un üzerine süreceğine yemin etti. Hedefleri belliydi. Napolyon'u bu sefer kesin olarak ve sonsuza dek bitirmek. Peki koca kıtayı dize getiren bu geri dönüş nasıl oldu da sadece 1,5 ay sonra Belçika'nın çamurlu bir tarlasında sonsuza dek yok oldu? 18 Haziran 1815 Waterloo. O sabah Napolyon bu savaşı da kazanacağından emindi. Karşısında Wellington Dükü'nün komutasındaki deneyimsiz ve küçük bir İngiliz ordusu vardı. Sonundaki zaferden emin olduğu net bir plan yaptı. Ama gece boyunca yağan şiddetli yağmur savaş alanını çamurla kapladı. Toplar hareket edemiyordu, atlar koşamıyordu. Zemin kuruyana kadar beklemek zorundaydı. Ve bu bekleyiş de Prusya kuvvetlerinin yetişmesi demekti.
Savaşın en kritik anında Napolyon'un karnına inanılmaz kramplar girmeye başladı. Günlerdir onu içten içe tüketen gizemli bir enfeksiyon vardı üzerinde. Terliyor, halsizleşiyor ve karın ağrısıyla boğuşuyordu. Bir an için geri çekildi. Komutayı Marshal Ney'e bıraktı. Ney, belki de savaş alanındaki en yetkili komutan olmanın verdiği kibirle, belki de korkuyla kim bilir, çok büyük bir hata yaptı. İngilizlerin geri çekildiğini sandı ve Napolyon'dan izin almadan 9.000 süvariyi cepheye sürdü. Bunu gören Wellington Dükü anında yeni bir emir verdi ve askerlerini kare düzenine geçirdi. Her yöne doğru binlerce İngiliz süngüsü demekti bu. Fransız süvarisi o süngü duvarına çarpmak yerine etrafından akıp geçti. İngilizlerse her yönden ateş açtı. Dalga dalga gelen süvari dalga dalga eriyip gitti. Akşama doğru beklenen Prusya kuvvetleri savaş alanına ulaştı. Napolyon 3 yönden sıkışmıştı ve son kozunu oynamaktan başka hiçbir çaresi kalmamıştı. Tıpkı Napolyon'un kendisi gibi hiçbir zaman yenilgiye uğramamış olan imparatorluk muhafızlarını cepheye sürdü. Onların adı bile düşmanın kanını doldurmaya yetiyordu. Fakat o gün savaş meydanındaki gözler daha önce hiç tanık olmadıkları ve olmaları da beklenmeyen bir şey gördüler. İsimleri bile düşmanı kaçırmaya yeten imparatorluk muhafızları İngiliz askerlerine, mabatlarına döndüler ve kaçtılar. Fransız askerleri arasında muhafızlar kaçıyor sesi yankılandığında da her şey bitti. Yaşanan kaos Fransızlardan geriye kalan ne varsa yuttu, öğüttü. Napolyon da atına bindi ve geri çekildi. Arkasında binlerce ölü, dağılmış bir ordu ve bir daha asla toparlanamayacak bir prestij bırakarak. Paris'e döndüğünde 100 gün önce onu omuzlarında taşıyanlar şimdi sırtını dönmüştü. Napolyon artık hükmedemezdi. Ordusu kalmamıştı, dostu kalmamıştı, desteği yoktu. Avrupalı müttefiklerse bu kez de onu öldürmemeleri gerektiği konusunda hemfikirdi. Ama kimse risk alamazdı. Elba Adası'ndan rahatlıkla kaçmıştı sonuçta. Fransa'ya dönmüş, 10.000 askeri tek hamlesiyle kendi safına çekmişti. Avrupa'nın büyük güçleri bu gerçeği unutamazdı. Yeni bir sürgün yeri lazımdı ama bu sefer sadece uzak olması yetmezdi. Ulaşılması imkansız bir yer olmalıydı. Britanya Savaş Bakanlığı'ndaki generaller dünya haritasını açtılar önlerine. İngiliz toprağı ulaşılması imkansız ve dünyanın onun varlığını dahi unutacağı bir yer. Bir yer. St. Helena Adası. Güney Atlantik'in tam ortasında, Afrika kıyısından 2000 kilometre uzakta, volkanik ve kapkara bir kaya parçası. En yakın karaya ulaşmak bile günlerce deniz yolculuğu gerektiriyor. Kaçmak için gemi lazım. Gemi için liman lazım. Liman için de uygun hiçbir yer yok. İşte Napolyon için ömürlük bir hapishane. Adanın etrafı İngiliz savaş gemileriyle sarıldı hemen. Fransa'ya bakan her tepeye, her vadiye bir askeri karakol kuruldu. Ve adaya yeni bir vali atandı. Hudson Lowe. Napolyon'la daha önce hiç karşı karşıya gelmemişti Lowe. Ona askeri olarak bile herhangi bir saygı duymuyordu. Bunun yerine derin bir güvensizliği vardı. Katı, şüpheci ve kuralcıydı. Napolyon'un her adımını izleyecek, ziyaretçilerini denetleyecek, mektuplarını okuyacak, adadaki hareketlerini kısıtlayacaktı. İki adam ilk kez karşılaştıklarında Napolyon Lowe'a baktı ve bu adam benim celladım olacak dedi. Yanılmayacaktı. Longwood House. Burası Napolyon'un yeni eviydi. Ama buraya ev demek o tanıma haksızlık olur. İngilizler işi şansa bırakmamış, onu okyanusun ortasındaki St. Helena Adası'nın en amansız, en rüzgarlı ve en rutubetli tepesine yerleştirmişti. Ahşap zeminler nemden çürüyor, duvarlardan su sızıyordu. Pencereleri geçen rüzgar odalarda dolaşıyor, ev hiçbir şekilde ısınmıyordu. Napolyon günde sadece birkaç saatini bahçede geçirebiliyordu. O da İngiliz subayların gözetimi altında. Geri kalan zamanını o nemli odalarda anılarını yazdırarak ve satranç oynayarak geçirdi. Avrupa'nın yarısını yönetmiş, diğer yarısını da korkudan titretmiş olan bu adam şimdi bahçesinde küçük bir gölet kazdırıyordu. O çok bilinen şapkası şeklinde. Aylar geçtikçe sağlığı bozulmaya başladı eski imparatorun. Önce halsizlik başladı, sonra iştahsızlık. Bacakları şişti, cildi sarardı, saçları dökülmeye başladı. Doktorlar tedirgin oldu ama kesin bir teşhis de koyamadı. Napolyonsa nadiren yakındı hastalıklarından. Daha ötesi bir imparatora yakışmazdı. Ama yakın çevresindeki isimler onun gece gündüz söylediği tek bir cümleyi hatırladı sonradan. Bu ada beni öldürecek. 1821'e gelindiğinde 6 yıldır adada yaşayan adam artık tanınmaz bir haldeydi. Gövdesi şişmiş, cildi sararmıştı.
Bırakın yürümeyi, yatağında doğrulmak bile tarifsiz bir acı veriyordu. Doktorlar bu kez hastalığın mide kanseri olduğu konusunda anlaştılar. Tedavisi yoktu ve beklemekten başka yapılacak bir şey de yoktu. 5 Mayıs 1821'de ise beklenen son geldi. Babası da aynı hastalıktan ölmüştü. Teşhis son derece tutarlı görünüyordu. İngiliz hükümeti resmi raporu dünyaya ilan etti. Napolyon'un bedeni ise Longwood House'da birkaç gün sergilendikten sonra sıradan bir mezara gömüldü ve dosya kapatıldı. Ama o kapanan dosyanın içinde kimsenin sormadığı bir soru saklıydı. Bu adam gerçekten hastalıktan mı ölmüştü? Ya da o nemli odalar, o çürük duvarlar, o ıslak rüzgar, hepsi birden mi öldürmüştü onu? Ve eğer öyleyse bu bir kaza mıydı? Yoksa bile isteye mi son verilmişti hayatına? Bu hikayeyi değerli buluyorsan bir beğeni algoritmanın bu içeriği daha fazla insana ulaştırması için yeterli olacak. Buna gerçekten ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler. ...1960 Stockholm. Stan Forshufvud masasında oturmuş kitap okuyordu. İsveçli bir diş hekimi ve toksikologtu. Ama o gece elindeki kitap ne diş hekimliğiyle ne de toksikolojiyle doğrudan ilgiliydi. Napolyon'un St. Helena'daki son günlerini anlatan bir anı kitabıydı bu. Yakın çevresinden birinin kalem aldığı, ölüm döşeğindeki imparatorun belirtilerini tek tek sıralayan bir tanıklıktı. Forshufvud sayfalar ilerledikçe daha da heyecanlandı. Okudukça duraksadı, düşündü ama okumaya devam etti. Aşırı yorgunluk, iştahsızlık, bacaklarda şişme, ciltte sararma, saç dökülmesi, mide bulantısı ve aşırı susama. Bu belirtilerin her biri mide kanseriyle açıklanabilirdi. Evet ama Forshufvud başka bir şey daha görüyordu bu listede. Mesleki bir refleksle tüm belirtileri zihninde bir araya getirdi. Ve bir teşhis oluştu kafasında. Ağır metal zehirlenmesi. Daha spesifik olmak gerekirse arsenik. Kronik arsenik zehirlenmesinin belirtileri mide kanserinin belirtileriyle neredeyse birebir aynıydı. Aynı yorgunluk, aynı şişme, aynı sararma, aynı saç dökülmesi. Fakat 1821'de bu iki tablo arasındaki farkı ayırt etmek neredeyse imkansızdı. Dönemin doktorları için değil, bugünün doktorları için bile zordu bu. Ama Forshufvud'un aklında tek bir soru takıldı kaldı. Bunu kanıtlayabilir miydi? Arsenik vücutta öyle bir iz bırakıyordu ki yüzyıllarca kalabiliyordu bu. Saç tellerinde katman katman birikirdi zehir. Eğer Napolyon'un saçlarından bir numune elde edebilirse nükleer aktivasyon analiziyle, ki o dönem için yepyeni bir yöntemdi bu, saçtaki arsenik miktarını ölçebilirdi. Ve şansına Napolyon'un saçları vardı. Hayatı boyunca saçını her kestirdiğinde yakın çevresine hediye etmişti. Bu saçlar 140 yıldır koleksiyoncuların elinde, müzelerde ve özel arşivlerde saklanıyordu. Forshufvud hayatının son dönemlerinden kalan bir numune buldu. Glasgow Üniversitesi'ndeki bir laboratuvara gönderdi ve çıkan sonuca kendisi bile çok şaşırdı. Napolyon'un saçındaki arsenik miktarı normalin tam 13 katıydı. Bu bir hata olabilir miydi? Böyle büyük bir iddiayı dile getirecekse eğer mutlaka sağlamasını da yapmalıydı. Analiz tekrarlandı ama sonuç değişmedi. Forshufvud elde ettiği bulguları 1961'de Nature dergisinde yayımladı. Bilim dünyası şok oldu. 140 yıldır kapalı olan dosya tek bir saç teliyle yeniden açılmıştı. Peki bu bir cinayetin kesin kanıtı mıydı? Eğer öyleyse katil kimdi? Paris'ten gelen ve Napolyon'un mirasına göz diken bir Fransız kontu mu? Yoksa onun bir daha asla Avrupa'ya dönmesini istemeyen İngilizler mi? Ama işin en karmaşık kısmı henüz gelmemişti. Çünkü arsenik 19. yüzyılda neredeyse her yerdeydi. Boyalarda, ilaçlarda, şaraplarda, hatta saç toniklerinde bile kullanılıyordu. Longwood House'un duvar kağıtlarında şele yeşili adı verilen bir pigment vardı. Bakır arsenit içeren o dönemin en popüler aristokrat dekorasyon rengi. Duvardaki nem arttığında oluşan küf bu pigmenti ölümcül bir gaza dönüştürebiliyordu. Napolyon o odada nefes aldığı her saniye aslında duvardan sızan zehri ciğerlerine çekiyor olabilirdi. Peki Napolyon'un saçındaki arsenik buradan mı geliyordu? Yoksa bilerek mi verilmişti ona? Bu soru Forshufvud'un bulgusundan bu yana tam 60 yıldır tartışılmaya devam ediyor. Ve cevap sandığımızdan çok daha karmaşık. Tarih bize her zaman tek bir mutlak gerçek sunmaz. Çoğu zaman ihtimallerin ağırlığını bırakır avuçlarımıza. Forshufvud'un bulgusu dünyaya yayıldıktan sonra tarihçiler ve bilim adamlarına da ihtimaller kaldı. Ve de çok güçlü bir soru tabii ki. Bu bir cinayetse faili kimdi? 3 ana teori vardı ve her birinin arkasında gerçek bir motivasyon, gerçek bir fırsat ve gerçek bir şüpheli duruyordu.
Birinci teori İngilizlerdi. En kolay suçlanan olası fail onlardı. Napolyon'u hapseden onlardı çünkü. Adayı seçen onlardı. Hudson Low'u atayan onlardı. Ve Napolyon'un bir daha Avrupa'ya dönmemesi için en güçlü motivasyona sahip olanlar da onlardı. Ama bu teoriye yakından bakıldığında ciddi bir sorun karşımıza çıkıyor. İngilizler Napolyon'u zaten hapsetmişti. Kaçması imkansızdı böylesine izole bir adadan. Ölümünü beklemeleri yeterliydi. Bunu yapmak yerine neden risk alsınlar? Üstelik Napolyon'un ölümü İngilizler için beklenmedik de olmazdı. Hastalıklı ve günden güne zayıflayan bir adam. Önünde sonunda ölecekti. Sabretmeleri yeterliydi ki İngilizler bu konuda çok iyidir. İkinci teori Bourbon Hanedanı ve Fransız kralcılar. Napolyon ölüme yaklaştıkça Fransa'da tahta yeniden oturan Bourbon Hanedanı için hayat daha da zorlaşıyordu. Çünkü Napolyon ölüme yaklaşıyordu ama efsanesi ölmek bilmiyordu. Aksine her geçen yıl daha da büyüyordu. Fransa'da halk hala ona bağlıydı. Ordu onu hala özlüyordu. Bir gün birileri o efsanenin etrafında toplanır ve tahtı yeniden sarsabilirdi. Bu teoride Bourbon Hanedanı'nın motivasyonu çok daha güçlü ama kanıt son derece zayıf. Üçüncü teori ise Comte de Montholon. İşte en ilginç şüpheli bu. Charles Tristan de Montholon, Napolyon'un en yakın çevresinden. Saint Helena'ya onunla birlikte gitmişti. Ona en yakın isimlerden biriydi ama aynı zamanda en tartışmalı olanı da oydu. Çünkü Montholon'un Bourbon Hanedanı'yla bağlantıları vardı. Napolyon'un mirasından da büyük bir pay almıştı son vasiyetinde. Bunlar motivasyon için yeterli elbette ama bu motivasyonu gerçekleştirecek imkana da sahipti. Napolyon'un şarabını hazırlayan ve ona sunan kişiydi. Her gün ve her öğün. Arseniyi şaraba karıştırmak o dönemin en klasik zehirleme yöntemlerinden biriydi. Küçük dozlarda ve uzun süre verildiğinde fark edilmesi neredeyse imkansızdı. Belirtiler yavaş yavaş gelişir, vücut yavaş yavaş çökerdi. Tıpkı Napolyon'un son 6 yılında başına gelenler gibi. Gerçek faile yaklaşmak için 2002 yılında İsviçreli araştırmacılar Napolyon'un farklı dönemlerinden alınan saç örneklerini karşılaştırdı ve çarpıcı bir şey buldular. Arsenik seviyeleri Saint Helena'ya geldikten sonra dramatik biçimde artmıştı. Üstelik bu artış düzenli de değildi. İniş çıkışlar vardı. Sanki arsenik belli dönemlerde verilmiş, sonra kesilmiş, sonra yeniden başlanmış gibiydi. Bu yeni durum Napolyon'u duvar boyasındaki arsenikten kaynaklanan ölümcül bir dekorasyon trendine kazayla kurban verilmiş gibi göstermiyordu. Ama Montholon suçlu muydu? Kesin olarak söylemek hala mümkün değil. Çünkü o dönemden kalan belgeler eksik, tanıklıklar şüpheli ve Montholon doğal olarak ölmüş durumda. 3 şüpheli, 3 motivasyon ve 3 farklı hikaye. Ama hiçbiri yeterli değil tek başına. Peki gerçek nerede? Evet, tüm bu kanıtların sonunda bugün neredeyiz? 2008 yılında İtalyan ve Fransız bilim insanlarından oluşan bir ekip Napolyon'un saç örnekleri üzerinde o güne kadar yapılan en kapsamlı analizi gerçekleştirdi. Sonuç, Forshufud'un 1961'deki bulgusunu doğruluyordu. Arsenik seviyeleri normalin çok üzerindeydi. Ama aynı çalışma çok daha şaşırtıcı bir detayı daha ortaya koydu. Napolyon'un saçlarını yalnızca Saint Helena döneminden değil, hayatının farklı evrelerinden incelediklerinde gördüler ki yüksek arsenik seviyeleri Saint Helena'dan önce de vardı. Gençliğinde de, imparatorluk döneminde de. Bu ne anlama geliyordu? Şu an anlaması güç biliyorum ama 19. yüzyılda arsenik gerçekten de her yerdeydi. Şarapta, boyalarda, ilaçlarda, hatta içilen suda bile izine rastlanabiliyordu. Napolyon'un saçındaki arsenik de kasıtlı bir zehirlenmenin değil, dönemin genel koşullarının bir sonucu olabilirdi. Ama Saint Helena'daki o dramatik artış hala açıklanamıyordu. 2002'deki çalışmada tespit edilen düzensiz iniş çıkışlar duvar kağıdı teorisiyle örtüşmüyordu. Çünkü duvar kağıdından kaynaklanan bir maruz kalma olsaydı sadece sürekli ve düzenli olurdu. Ama saçlardaki arsenik bazen artıyor, bazen azalıyor, bazen yeniden artıyordu. Bu dışarıdan verilen bir şeyin işaretiydi. Bugün akademik dünyadaki genel kanı şu: Napolyon'un ölümünde birden fazla etken rol oynadı. Mide kanseri gerçekti. Otopsi raporları tutarlıydı. Aile geçmişi de bunu destekliyordu. Ama kronik olarak arseniğe maruz kalmak bu süreci hızlandırmış olabilirdi. Kasıtlı bir cinayet mi? Kesin bir kanıt yok. Ama tamamen temiz bir ölüm mü? Maalesef o da değil. Belli ki sistem
Onu o adaya, o rutubete ve o duvarların arkasına mahkum ederek infaz kararını zaten en başından vermişti. Bir insanı doğrudan kurşunla değil, bir coğrafyayla ve zamana yayılmış bir sessizlikle yok etmek. İşte gücün en asimetrik, en ürkütücü yüzü de tam olarak bu değil mi zaten? Portekiz'den Rusya'ya, Mısır'a kadar haritaları yeniden çizen, her kralı, her prensi, her generali titreten adam, okyanusun ortasındaki küçücük bir adada, nemli bir odada hayatını kaybetti sonuç olarak. Peki sizce hangisi gerçek? Avrupa'yı dize getiren bir imparator, profesyonel bir elin planladığı suikastin kurbanı mıydı? Yoksa ölümcül bir dekorasyon trendinin trajik kurbanı mı? Ya da Montolon mu? İngilizler mi? Yoksa sistemin kendisi mi? Sadece 2 kelimeyle bile olsa yorumlara yazın. Görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bu sorunun cevabı hepimize göre farklı. Bir sonraki kırılma noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.